Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı çok basit, harika lezzetiyle kat kat ayrılan kete tarifi hazırladım. Videomda tüm detayları sizler için paylaştım. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz ketenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlayacağız. Bunun için yoğurma kabının içerisine yarım su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık sütü ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket mayayı ekleyerek spatula yardımıyla maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Burada önemli olan sütünüzün ve suyunuzun ılık olması. Yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bu tarifimde 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın aklarını hamurun içerisine koyuyorum, sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Yumurta aklarını da koyduktan sonra tekrar karıştırıyorum. Tarifimde 3 su bardağı un kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Yoğurma kabının içerisine unun kalan kısmını da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra yoğurma kabının içerisinde hamuru 2-3 dakika yoğuracağım. 2-3 dakikanın sonunda hamuru kenara alıyorum. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alarak 3-4 dakika boyunca da burada yoğuracağım. Ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Oldukça yumuşak bir hamur elde ettik. Hamuru şöyle bir toparlıyorum ve tekrar yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Üzerini kapatıyorum. 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Biz de bu arada ketenin içerisine koyacağımız iç harcını hazırlayacağız. Bunun için tavanın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını koyuyorum. Tereyağını tamamen eritiyorum. Eritmiş olduğum tereyağın içerisine 1 su bardağı unu ekliyorum. Tıpkı helvada yapmış olduğumuz gibi unumuzu güzelce kavuruyoruz. Bu işlem aşağı yukarı 10-15 dakika sürüyor. Güzel kokular çıkıp ununuzun rengi değiştiği zaman iç harcımız hazır sayılır. Unumuzu yeterince kavurduk ve rengi güzel bir şekilde değişti. Kavurmuş olduğumuz unu kenara alıyoruz, tamamen soğumasını sağlıyoruz. 1 saatin sonunda hamurumuz güzel bir şekilde dinlendi. Üzerini açıyorum, kesme tartıyla hamurun havasını alıyorum. Böylelikle ketemizi yerken mayanın tadını hissetmeyeceğiz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Tezgahın üzerine almış olduğum hamuru ilk önce 2'ye kesiyorum. Daha sonra 4 eşit parçaya kesiyorum. Yani toplamda 8 adet parça elde etmiş olacağız. Bu parçaları da beze haline getiriyorum.
Un serpiştirmiş olduğum tepsinin üzerine bezeleri yerleştiriyorum. Bütün hamurları beze haline getirdim. Üzerine biraz un serpiştiriyorum. Bezelerin üzerine temiz bir poşeti geçirerek 15 dakika boyunca dinlendiriyorum. Böylelikle açma esnasında daha kolay olacak. 15 dakikanın sonunda bezelerimiz oldukça güzel bir şekilde dinlendi. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra bezenin bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum, diğerlerinin üzerini kapatıyorum. Bezeyi ilk önce elimle biraz genişletiyorum. Daha sonra oklava yardımıyla 30 santim çapında bezeyi açıyorum. Ben oklava kullanmayı tercih ettim. Sizler isterseniz merdane ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Hamur güzel bir şekilde dinlendiği için açılması da gerçekten çok kolay oluyor. Bezemizi yeterince açtık. Üzerini sıvı yağ ile yağlıyorum. Bu aşamada açmış olduğunuz hamurun hiçbir yerinin kuru kalmamasına özen gösterin. Her tarafının yağlandığından emin olun. Kavurduğum un da soğudu. Şöyle bir düzelttikten sonra 8 eşit parçaya bölüyorum. Böylelikle ketelerin içerisine koymuş olduğumuz iç malzemesi aynı ölçüde olacak. Bir parçasını alıyorum, açmış olduğum hamurun üzerine yayıyorum. Yufkanın uç kısmından başlayarak ortaya doğru rulet yardımıyla kesiyorum. Bu aşamada tamamen kesmiyoruz, sadece ortaya kadar getiriyoruz. Uç kısmından başlayarak videoda görmüş olduğunuz gibi sarıyorum. Bütün yufkanın hepsini sardım. Geniş olan kısmını elimle sıkıca kapatıyorum. Daha sonra biraz düzeltiyorum. Geniş olan kısmı tezgahın üzerine koyuyorum ve sivri olan uç kısmını da içeriye doğru ittiriyorum. Elimle bastırarak beze haline getiriyorum. Tekrar unu tepsinin içerisine koyuyorum. Bezelerin hepsine aynı işlemi uygulayarak şekil vereceğim. Hazırlamış olduğum bu malzemelerle toplam 8 adet kete elde ediyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Bezeyi 30 santim çapında açtıktan sonra sıvı yağ ile yağlıyorum. Kavurmuş olduğum unu yufkanın üzerine serpiştiriyorum. Rulet yardımıyla ya da bıçakla ucundan başlayarak orta kısma kadar kesiyorum. Kestiğim bölümden başlayarak videoda görmüş olduğunuz gibi rulo yapıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bütün bezelerin hepsine şekil vererek tepsiye dizdim. Üzerini tekrar poşetle kapatıyorum. Yarım saat boyunca bu şekilde dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda artık ketelerimize şekil vereceğiz ve fırınımıza götüreceğiz. Bir tanesini alıyorum, tezgahın üzerine koyuyorum. Tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar elimle açıyorum.
Bu aşamada hamurunuzu açarken ortadan başlayarak genişletin. Böylelikle hepsinin kalınlığı aynı olmuş olacak. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. İlk ketemiz hazır. Bir tepsinin içerisine 4 tane koyacağız, dörderli olacak şekilde pişireceğiz. Dört adet ketemizi hazırladık. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sütü koyuyorum. Fırça yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra ketelerin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Ketelerimizi sıcak fırına koyacağız. Ketelerin üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. İsterseniz sizler susam ya da çörek otu koyarsınız, isterseniz sade olarak da pişirebilirsiniz. 25 dakikanın sonunda ilk tepsimizi pişirdik. Sırasıyla diğer tepsiyi de bu şekilde pişireceğiz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu leziz ketelerin iç dokusunu göstermek istiyorum. Kat kat ayrılan, tel tel açılan gerçekten çok leziz ketelerimiz oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.